Bu animemizde küçükken La Casa de Papel'deki profesör gibi soygun planlayan, büyüyünce de Robin Hood'luk oynayan sarışın abimizi görüyor. Olayımız şu. Yine ve yine Britanya dünyanın içinden geçmiş. Bu arada Türkiye hala sapasağlam, onu belirtmek isterim yani. Ayıp olun. Neyse işte zengin fakir ayrımı olmuş. Zenginler klasik bir şekilde fakirlere zorbalık, çöp muamelesinde bulunuyorlar. Fakirler de hay ben böyle hayatın diye geziniyorlar. Bu sarışın abimizin de bir tane amacı var. Zenginlerin hepsini öldürmek. Şimdi diyeceksiniz ki ya hepsini değil, işte it, şerefsiz, haysiyetsiz, karaktersiz, kansız olanı, ama animede şu an tanıtılıp da şerefsiz olmayanı biz görmedik. Neyse bu kardeşimiz kendi ailesinden nefret eden bu yeşil gözlü abiyle tanışıp ilk yeşil gözlü abimizin ailesini, ardından da diğer bütün zengin aileleri öldürmek için bir plan yapıyorlar. Bir cemiyet kuruyorlar. O da SDHB, yani Soyları Defetme ve Haddini Bildirme Derneği. Oğlum adamlar işi öyle bir geliştiriyor ki sekreterya, danışman, olay yeri temizleme, olay yerinden canlı görüntü, yakalanmama, ya ne ararsan bütün hizmetleri adamlar sunuyorlar. Hatta bak animede şöyle bir konuşma olsa hiç sırıtmaz. Alo? Alo, iyi günler efendim, burası SHDB, nasıl yardımcı olabiliriz? Bizim bir ölecek soylu vardı da. Tabii efendim, anlıyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Güvenlik gereği konuşmalarımız kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca konuşmamız bittikten sonra memnuniyet anketimiz var. Müşteri temsilcisini 1'den 5'e kadar puanlayabilirsiniz. Ayrıca sistemde üyeliğiniz gözükmüyor. İşlem yapabilmemiz için... Bir bırak konuşayım ya. Ya ben burada rahmetli olacak soylu hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Tabii efendim, hemen işleminizi başlatıyorum. Hangi paket olmasını isterdiniz? Paket mi? Paketleriniz mi var? Elbette, hizmetlerimizin paketleri bulunmakta. Öğrenmek ister misiniz? Evet, lütfen söyleyin. Paketlerimizde platinyum, altın, gümüş ve bronz bulunmakta. Ne farkları var aralarında? Efendim, platinyum pakette bir öldürene bir bedava kampanyası olmakla beraber istediğiniz işkence aletlerine erişim hakkınız var. Sınırsız bir sürede soyluya işkence edebiliyorsunuz. Altın pakette ise sadece belirli aletlere erişim hakkınız var. Bütün paketlerimizde soyluyu yakalama, işkence için uygun hale getirme, sonrasında anlaşılmasın diye doğal ölüm süsü verme, üstüne üstlük üstünüzü değiştirme ve 2 yıl yakalanmama garantisi veriyoruz. Eğer yakalanırsanız da çıkarma garantisi de var ve paranızın yarısı da iade. Efendim, sesinizi alamıyorum. Nasıl? Efendim, duyamıyorum, sesiniz kesin geliyor. Tüh, hattan düştü herhalde. Nasıl böyle bir şey mümkün olabiliyor, ben bir türlü anlamıyorum. Yıl olmuş 1985. Millet atom bombası yapıyor. Millet aya çıkmaya hazırlanıyor. Biz hala daha çekmeyen operatörlerle uğraşıyoruz. Akıl alır gibi değil. Koskoca Britanya, bak sen şu işe. Başka ülkede de bunu göremezsin. Hayır oğlum. Çok cringe'ti. Çok cringe ya. Lan bir de ben bunu nasıl editleyeceğim lan? Abo, seslendirirken cringe oldu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir iki gün geç gelirse neden geç geldiğini anlayabilirsiniz yani. Neyse, konumuza dönersek, yani ciddiyim böyle bir şey olduğuna, ama yani kanıtlayamam. Şimdi dalga bir yana, animemizi genel manada beğendim. Zaten işin içinde Sherlock olunca sıkıcı olmasının, kötü olmasının ihtimali yok. Madem konu Sherlock'a geldi, birazcık da ondan bahsedelim. Sherlock'un kendi içinde yaşadığı drama iyiydi. O tripler güzeldi, böyle gitgelleri, hele de o genç ve deneyimsiz halini görmek hani bayağı tuhaf bir deneyim sağladı bize. Bu sırada bizim o sarışın eleman da eğlenceliydi. Hani onun dramaları sayesinde animemiz canlı kaldı. Ama evet, geldik amaya. Ama ben entrikaları çok sığ buldum. Yani olaylar istediğim gibi kızışmadı ve istediğim şekilde o akıl oyunları, o şaşırtmacılar olmadı. Şimdi anime ilk başlarda bizim çocuğun zeki olduğunu göstermek uğruna birkaç cinayet gösterdi. Buna okey. Ama Sherlock gelince direkt şunu dedim. Demek diğerleri NPC. Kimse araştırmıyor, araştırmaya dahi tenezzül etmiyor dedim ya. Tamam, çocuk akıllıca hazırladı da yani Sherlock geldi, 2 hareketle zınk
küt pat tüt bilmem ne. Bir anda çözünce dedim ki oğlum yani bu kadar zor değilmiş. Kolay da bu yani. Hani animenin komplike gösterdiğini bir hiçmiş gibi adam dınk diye çözdü. Tamam Sherlock bu çözmesi lazım ama siz bu olaydan sonra demek diğer dedektifler hiçbir şey yapmıyorlar. Ve bizim çocuk şu ana kadar hiç kimse olmadığı için yakalanmadığı hissine kapılıyorsun. Sanki yani hazırladığı tezgahlar bir hiçmiş gibi, çok zekice olmadığı, yani kısacası çocuğun zeka seviyesini tamamıyla düşürüyor. O dramaların seviyesi bir anda gözünüzün önünde hiçbir değeri kalmıyor. Ya bala göte yakalanmadı diyorsunuz. Ben diğer dedektiflerin böyle bir şeyler bulup çırpınıp tıkanıp bir türlü çözememesini, ardından Sherlock'un böyle gelip kimsenin göremediğini böyle görüp tak diye böyle çözmesini beklerdim. Hem diğerlerinden farkını anlardık hem de çocuğun seviyesini çok daha iyi belirtmiş olurdu. Ama ben bir şey söyleyeceğim ya. Bak şimdi beğenmiyormuşum gibi gözükecek. Ya şu Sherlock'un parladığı gizem var ya, çok kolaydı. Hani istemsizce dizilerle, filmlerle kıyaslayınca o şaşırtmacıların eksikliğini aşırı bir şekilde hissediyorsunuz, filmdeki olanlardan bahsediyorum. Hani böyle nasıl diyeyim size, böyle o pik anı yoktu. Şaşırtma olsun, o drama böyle derinliği olsun yoktu yani. Bir de gelmişler şu suçlu sensin diye baştan bilme klişesini de yaptılar ya. Tamam dedim ya, olmuş tamam, bu anime olmuş dedim. Bu ara anime çok yarım bitiyor. Hani ben bittiğini anlamamıştım. Bir anda tık diye bitiyor. Yani her şey bu animede tık diye bitiyor bu ara. Tık diye oluyor, tık diye bitiyor. Çok değişik. Yani tadı damağınızda kalıyor. Onun harici böyle değinmek istediğim bir mevzu. Dizileri, filmleri izlediyseniz gerçekten güzel göndermeler var. Onu da söyleyeyim. Onu da belirtmek isterim. Son olarak ilk defa Sherlock izlerken Sherlock değil de başka bir karakteri izlemek istedim. Bu benim için bir ilkti. Sherlock gibi yıldızın olduğu animede bunu yapabilmek gerçekten yani başarılı. Anime bu konuda gerçekten işini güzel yapmış. Takdir etmek lazım. Bunun sebebi de çok bariz belli. Adamlar kötü adamın vizyonunu böyle ilmek işlediler bize. O vizyonun misyonu, neleri feda ettiği, neleri yaptığı bize çok iyi anlatıldı. Ondan dolayı Sherlock'tan daha fazla görmek istedik bu karakteri. Biz bu animeye 10 üzerinden 7 puan veriyoruz. Sherlock evreninde geçen ama Sherlock'tan daha çok izlemek isteyeceğiniz bir karakteri sevdiren animedir bu anime. Hikayemiz bu. Abimizin soyları teker teker böyle ama it olan, şerefsiz olan soylardan bahsediyorum. Böyle teker teker zekasını kullanarak avlamasını konu alıyor. Öncelikle animemizdeki dramalar iyiydi. Ama ben bu tarz animelerde böyle şaşırtmaca ögelerin fazla olduğu, dramaların daha derin olduğu ve gerilimin daha fazla olmasını isterdim. Ve maalesef animemizde bunlar yeterli değil. Hele Sherlock katıldıktan sonra o animenin başında olan dramalar, şaşırtmacalar önemini yitiriyor tamamen. Varlıklarını sorguluyorsunuz. Burada bir tık animeyi gömmüş gibi olabilirim ama bu haliyle de güzel. Ama işte polisiye animeleri olunca ben biraz daha fazla şey bekliyorum. Karakter gelişimine geldiğimizde Sherlock'un gitgellerine bayıldım. Ben biraz daha yaşlı bir Sherlock bekliyordum. Böyle genç, deneyimsiz bir Sherlock'un gelmesi ve onun gelişimini görmek farklı hissettiriyor. Kötümüzün hikayesi iyi işlenilmiş. Size vizyonu, misyonu çok iyi geçiyor. Hani zaten Sherlock'tan daha çok izlemek istediğinizi söylememin en büyük sebebi bu. Adamlar iyi işlediği için Sherlock'tan daha fazla izlemek istiyorsunuz. Animemiz evreni de güzel tanıtıyor. O konuda da başarılı. Ama işte yani tüm bunlara rağmen maalesef animemiz drama derinliği olmamasının, şaşırtıcı ögelerinin fazla olmaması, gerilimin az olmasının gazabına uğruyor. Darısı diğer sezona başınıza arttık. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. これはキスノートです。キスノート？とりあえず中を見てください。はい。このパクリ方からいくとまさか。そう、お察しの通り。